Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün vajinismusu konuşacağız. Belki bilmeyenleriniz vardır. Ağrılı içe girme bozukluğu da deniliyor. Seks yapma korkusu olarak da toplumda biliniyor. Ve kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluklarından birisi bu. Bu kadınlar cinsel ilişkiyi zor olarak algılar, hatta imkansız olarak görürler, bu şekilde algılarlar ve bundan dolayı da vajinanın girişinde o pelvik taban kaslarında, aşk kasları da deriz biz buna, kasılmalarla, bazı kadınlarda da tüm bedende kasılmayla kendini gösteren bir hastalık ve kadın cinsellikten bunun için kaçıyor. Cinsel ilişki sırasında bacaklarını kapatıyor, eşini itiyor ve ağrı duyma korkusu yaşıyor. Kadının hem ruhsal hem de bedensel süreçlerine baktığımız zaman kadın penis vajina birlikteliğini aslında kabul edemiyor. Ağrı duyacağını düşünüyor, acı duyacağını düşünüyor, işte aşırı kanamasının olacağını ya da kanama olacağını düşünüyor ve bu korkular o kadar yoğundur ki tüm benliğine yerleşiyor. Cinsel ilişkinin, birleşmenin imkansız, mümkün olamayacağı ya da olursa da çok ağrılı, çok kanamalı olacağına dair ne yazık ki yanlış cinsel inançları var. Ve bu kadınlar aslında kendi ellerinde olmadan o kasılmayı yaşıyorlar. Yani vajina girişini ellerinde olmadan anatomik anlamda kasılmayla daraltıyorlar. Bazı kadınlar hatta o evreye gelmeden, yani cinsel ilişki olmasa bile sadece bunu hayal etmesi bile cinsel ilişkiye gelmeden vajinal girişte kasılmaya, bazılarında da ilişki evresinde kasılmaya neden olabiliyor. Bu kadınların bir kısmı, hatta büyük bir kısmı diyelim biz buna, sadece penisi değil, hani parmak, tampon, jinekolojik muayene, vajinal ultrason gibi muayeneleri de olamıyor. Çünkü yani vajinaya dair mitler çok fazladır. Ve her cinsel ilişki denemesinin sonrasında, her başarısız denemenin ardından kadın hem duygusal hem ruhsal süreçlerde gerçekten de acı duyar, suçluluk hisseder, yetersizlik hisseder. Aslında bu kadınlarda bu kasılma bir tür savunma mekanizması, yani bilinç dışının savunma mekanizmalarından biri. Bilerek, isteyerek yaptıkları bir şey değil, ellerinde değil. Eğer böyle bir kadınsanız ya da böyle bir eşe sahipseniz bilin ki bunu bilerek ve isteyerek yapmıyor. Bu kadınlarda yoğun kaygı, yoğun stres ve bilinç dışı süreçler bu kasılmayı, savunma mekanizmasını gerçekleştiriyor. Kadın acırsa korkusu çok belirgin. Ya acırsa, o kadar zihinde bu imgelenmiştir ki istemsiz bir şekilde, bilinçsiz bir şekilde, elinde olmadan, iradesinin dışında işte bu kasılma, korunma refleksleri devreye girer ve kadın cinsel ilişkiyi gerçekleştiremeyecek kadar vajina girişi kasılır ve gerçekten de gerçekleştiremez. Şimdi savunma mekanizması dedim, yani savunma ilkel refleksi dedim. Bir tür ilkel bir refleks gerçekten de. Bedenin korkuya karşı geliştirdiği bir refleks. Kadın bunu aklına getirmesiyle, yani hayal etmesiyle, partnerin dokunmasıyla, partneriyle öpüşmeye başladığında, penis, tampon, parmak gibi nesneler daha yaklaştırılırken eşinin cinselliğe hazırlandığını görmesi, pozisyon alması gibi durumlarda bu ilkel refleks devreye giriyor ve aslında şartlı da bir refleks. Şöyle diyeyim, şartlı refleks bir kere yaşandığında hep bu olay tetikleniyor. Şartlı refleks olmaması için, hani onun için diyoruz ilk gece zorlamayın. Denemek için kendinizi hazır hissettiğinizde, istediğiniz zaman yapın diye. Onun için zorlamak şartlı refleksin güçlenmesine neden olabilir. Çünkü refleksi bilinçli olarak kadın zaten kontrol edemiyor. Engellemeye çalışıyor, iradesiyle kontrol almaya çalışıyor ama maalesef kendiliğinden ortaya çıkıyor. O bilinçaltı süreçlerinin algıları, yanlış cinsel inançlar nedeniyle. Bir de şöyle bir durum var. Kadın alan, erkek veren, kadın erkeği içe alan pozisyonu da görüyor. Bu şekilde algılıyor ve kontrol duygusunun erkekte olduğu inancı geliştirmesine neden oluyor. Cinsel ilişki de öyle olunca kontrolü kendinin dışında gerçekleşiyor. Kontrolü kendinde olmayan eylemler ve bu düşünceler kadının korkusunu daha da arttırıyor. Zarar göreceğim, incineceğim, yırtılacağım, işte bu kaygılar, korkular katlayarak durumu daha da şiddetli hale getirebiliyor. İşte bahsetmiştim, tampon, parmak, jinekolojik muayenelerde de işte bu tarz kasılma refleksleriyle kadının muayenede olamamasına, kendini rahat bırakamamasına neden oluyor. Çünkü muayene sırasında da kontrol yine kadında değil, hekimde. Kontrol duygusunu kaybetmesi
bu kadınların temel içsel düşünce yapıları. Şimdi vajinismusu olan bu kadınların jinekolojik muayeneye de sıklıkla gelmedikleri ya da işte olmadıklarını görürüz. Peki sevgili kadınlar, şimdi ben bunu bu kadar anlattım. Bende bu vajinismus var mı? Şimdi bu anlattıklarım doğrultusunda belki senin de aklına bu soru belirmiş olabilir. Belirtileri nelerdir? Biraz konuşalım istiyorum. Vajinanın panik atağı da diyoruz biz buna. Ve en temel belirtisi şu: cinsel ilişkiye dair, cinsel birleşmeye dair an geldiğinde vajinada panik atak benzeri semptomlar ortaya çıkıyor. Kadın kasılıyor, vajina girişi kasılıyor, bacakları kasılıyor, partnerini itiyor. Beraberinde çok yoğun korku, kaygı içerisinde ve bilinçli bile olsa kadın o evrede o an geldiğinde kontrolü kaybediyor. Bilinç dışı süreçler işte o zaman kadını ele geçiriyor. Hatta bazı kadınlarda bilinç kaybı ortaya çıkabiliyor, bayılma ortaya çıkıyor. Onun için de çok zorlamamak lazım. Her deneme başarısız olduğunda öncesine göre hem tedavisi zor hem de kadın için daha zor ve acı verici süreçlere neden oluyor. Sonunda içinden çıkılamaz bir hale geliyor. Kadın kısır döngüye giriyor. Bu duyulan kaygılar, korkular onu daha çok ele geçiriyor. Ve bu kaygılar aslında baktığımız zaman hani elimizde reel bir gerçeklik yok. Cinsel ilişkiye dair acı vericidir, ağrılıdır, zordur gibi düşünceler aslında gerçeklikle hiçbir bağlantısı yok. Bunlar sonradan öğrendiği o yanlış inançlar sebebiyle. Bizim gibi kültürlerde ne yazık ki kız çocuklarını korumaya çalışırken toplumsal, kültürel, aile, çevre yapılarının o baskıcı tavrı nedeniyle, bekarete verilen çok fazla önem nedeniyle ne yazık ki bu kız çocukları evlendiklerinde eşleriyle mutlu, keyifli bir cinsel yaşama başlayamıyorlar. Bazı kadınlarda farklı inanç yapıları gösterebiliyor. Ağrı, acıdan ziyade en çok görülen bu olmakla beraber yakınlık korkusu yaşayan kadınlarda da bu durum ortaya çıkabiliyor. Bu ilkel savunma şartlı refleksi ortaya çıkabiliyor. Kasıkta şiddetli bir ağrı yaşıyorlar. Cinsel ilişkiden korkuyorlar ya da cinsel ilişkiyi erteliyorlar. Denemekten vazgeçiyorlar, denemekten kaçınıyorlar. Ve o ilk cinsel ilişki denemesinden sonra o pelvik tabandaki, vajina girişindeki kasların kasılması sonrası zaten cinsel ilişkiye giremiyor, birleşme gerçekleştirilemiyor. Bu onun kaygısını ve korkusunu daha çok arttırıyor. Bundan dolayı bu kadın jinekolojik muayeneden de korkuyor ve kaçınıyor. Hatta jinekolojik muayene masasına çıkamıyor. Simir testi yaptıramıyor. Vajinal ultrason yaptıramıyor. Yani bir sağlık problemi olduğu zaman hekime bile gidemiyorlar. Cinselliği reddediyorlar. Cinsel birleşme düşüncesi bile onların böyle korkuya, paniğe kapılmalarına neden oluyor. Bu kadınların bir kısmı da şöyle vulvasına bakamıyor, kendine bakamıyor. Ayna koyup bakanamıyor, dokunamıyor. Vajinal bir fitil kullanması gerektiği zaman tedavi amaçlı yerleştiremiyor. Tampon kullanamıyor ve bu kadınlar ilişkiye giremediği zaman o ilişki denemelerinden sonra ağlama nöbetleri olabiliyor, tepkisel davranabiliyor, kendini suçlayabiliyor, eşini suçlayabiliyor, anne olamama korkusu yaşıyor ve ne yazık ki aldatılmayla karşı karşıya gelebiliyorlar, terk edilmeyle karşı karşıya gelebiliyorlar, eşiyle çatışmalar yaşayabiliyorlar gibi başka şeylere zemin hazırlıyor. Bu kadınlar ilişkiye girme olasılığı olan her tür durumdan kaçınıyorlar ve böyle başladığı zaman eşinde bir sorun yoksa bile, hani en başta hiçbir cinsel problemi yoktur eşinin, ama bu durum kronikleştikçe partnerinde yani eşinde de erken boşanma sorunları olabiliyor, sertleşme sorunları olabiliyor, eşine karşı cinsel isteksizlik gibi sorunlar gerçekleştirebiliyorlar. Diyelim ki 10 yıllık evlisiniz ve bu sorunu çözemediniz. Eşinizde o zaman sertleşme sorunu karşınıza gelecek. Çok da uzatmadan tedaviye başvurmak gerekiyor. Ve vajinismusun asıl tedavisi yanlış bilinen bu cinsel inançların değiştirilmesi. Biz her ne kadar söylesek de bazen o inançları kişi içselleştiremiyor. O noktada da sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz dilatatör tedavileri, parmak egzersizleri, geçmişte çocukluk yaşantısına dair görmemesi gereken bir şey gördüyse, duymaması gereken bir şey duyduysa veya herhangi bir taciz öyküsü varsa bunların duygusal olarak cinsel terapist tarafından çalışılması gerekiyor. Sorun ilerlemeden, ertelemeden bu sorunla yüz yüzeyseniz o noktada hemen mutlaka bir uzmandan destek alın. Zira vajinismusun %100 çözümü var. Vajinismus bir erteleme hastalığı ve çaresiz değilsiniz. Bu alanda çalışan uzmanlara başvurarak destek alabilir, kısa sürede sorununuzun üstesinden gelebilirsiniz. Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Vajinismusla ilgili merak ettiğiniz soruları aşağıya yorumlara yazmayı
Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim. Sağlıkla kalın.